Herkese merhabalar arkadaşlar. One Piece teori sohbet videolarında bir yenisinde sizden gelenlerde daha beraberiz. Bildiğiniz üzere video yorumları altındaki teoriler çok karma karışık oluyor ama postların altına gelen cevapları mümkün mertebe cevaplamaya çalışıyorum. Yani video haline getirmeye çalışıyorum. Size bir soru sordum. Joy Boy sizce kimdir dedim ve bu postun altına gelen yorumları video haline getireceğimi de belirttim. Umarım keyifli, eğlenceli bir video olur. Sizden gelen cevapları konuştuğumuz bir video olacak burada. Hadi başlayalım o zaman. Zaten kendi güncel Joy Boy teorimi atmıştım arkadaşlar. Siz muhtemelen onu izlemiş olacaksınız. Bence benim demiş Davut. Peki. Fatma'nınkini en sona bırakacağım. Biraz uzun çünkü fark ettiğiniz üzere. Biraz uzun. O yüzden sona bırakıyorum. Joy Boy benim dedemdir. Benim dedem de olabilir. Duncan adlı arkadaşımızın kayda değer bir teorisi var gibi. İmin ilk düşmanı uzaydan gelen devlerin büyüttüğü birisi. Genelde çoğu şeye gülerek karşılık vermesinden dolayı da devlerin ona Joy Boy lakabını verdiği birisi. Asıl adı ya sadece D ya da kısaltması D olan bir şeydir. Ondan sonra dünyaya gelen insanlar doğdukları zaman gülüyorlarsa onların iradesini miras aldığı düşünüp adlarının yanına D ismi verilir. Wow. Babadan oğula geçmeye başladı zamanla bu D. İsmi D'ler genelde çok gülerler ve insanları kolayca yanına çekebilirler. Birkaç istisna dışında Shanks'ın dağ haydutlarına gülerek karşılık vermesi, Roger'ın raftelde gülmesi, idamı sırasında gülmesi, aynı şekilde Luffy'nin de gülmesi, Karasakal'ın çok gülmesi, Saul'ün Nico Robin'e son anında gülmesi, bunları yapanlar isminde D bulunanlar. Shanks'ı daha bilmiyoruz ve bütün bu gülme olayının sonunda bağlanacağı kişi Joy Boy demiş. Wow! Joy Boy'un D'lerin atası olduğunu söylüyor ve ondan gelen kişilerin Joy Boy gibi güldüğünü söylüyor. Monkey D. Garp da buna uyar ama Monkey D. Dragon buna uymuyor sanki. Bilemedim. Çok güzel bir teori ama. Beğendim. Gülenler diyorsun. Grader demiş ki Joy Boy bir devdir ama Elbaf devlerinden değildir. Jaguar D. Sol ise onun akrabasıdır. Bu fikre Poneglyph'lerin 800 yıl önce yazılmış olması ve Joy Boy'un 900 yıl önce bir olay hakkında özür dilemesinden çıkarıyorum. Yani 100 yıl fazla yaşamış birisidir. Jaguar D. Sol'ün de Robin'e ben Elbaf'taki barbar devlerden değilim demesinden başka bir yerlerde de devlerin memleketi olduğu kanısına vardım. Belki de son ada Big Mom'un kurmaya çalıştığı tüm ırklardan bulunan adaydı ve o adanın kralı da Joy Boy'du. Sonra karanlık yüzyılda bir savaş çıktı ve bir işe yaramaz kutsal ejderlerin ataları Imsama önderliğinde son adaya bir savaş açtı. Ve son ada sakinleri savaşı kaybetti. Joy Boy da bundan dolayı özür diliyordur demiş. Teorinin başlangıcı güzel bence Jaguar D. Saul'ü bağlama. Ama bence son adam fikrin de çok güzel bence. Son adada herkes yaşıyordu. Dev bir parti vermek gibi yani yine. Ama Big Mom'un hayalinin Joy Boy'un hayaliyle aynı çıkacağını zannetmiyorum ben. Çünkü o zaman Luffy'nin hayaliyle Roger'ın hayalinin aynı olmasının bir anlamı kalmıyor gibi geliyor Grider. O yüzden bence burada Luffy'nin hayali yani dev parti olabilir arkadaşlar. Dev parti muhabbeti doğru olabilir. Bakayım ekstradan burada yorumlanacak bir şey var mı? Ama çıkarımın çok güzel. Jaguar D. Saul'ün barbar devlerden değilim. Eskiden yaşamış bir dev olduğunu, adında D olduğunu düşünüyorum. Bence o dev hasır şapka bu arada. Kendi teori videomda yer vermedim buna. O yüzden burada söylemek istiyorum. Unutmuşum söylemeyi. Dev hasır şapka Joy Boy'un Elbaf'ta kurtardığı insanların hasır şapka takıyordu Joy Boy tabii ki. Ona ithafen yaptığı bir hediye gibi, bir anma gibi, anma şekli gibi bence. Belki de Elbaf'takiler hala Joy Boy'un kim olduğunu hatırlıyorlar. Bilemeyiz bunu da. Zou Adası'nın da Elbaf'ın da yanılmıyorsam dünya hükümetine bağlı olmadığını biliyoruz. O yüzden ilginç bir şeyler olabilir oradan. Zou Adası'nın da Joy Boy ile ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü 1000 yıl önce yaptıkları yüzünden cezalandırılmış ve Mink halkı şafağı tekrar göreceğiz diyor. Ve balık adamlar gibi tekrar yüzeyde yaşayacaklarına inanıyorlar. Burada Zou Adası'nın değil de Zou hayvanın, yani o hayvan var ya hani o Zou fil.
Belki de Joy Boy'a bir söz verdi savaşta ama sözünü yerine getiremedi diye düşünüyorum. İlginç olabilir bak. Joy Boy kim abi? Poneglyph'leri yazan kişi demişler. Poneglyph'leri bırakan kişi Joy Boy diyebiliriz, evet. Senin teorini duymak isterim. Söyledim ben Aleyna. Devlerin atası. Aleyna'ya buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Üye olmuş. Üye olmak isteyenler sizler de üye olabilirsiniz. Hemen selatımızı yapalım. Joy Boy, Joy Boy'dur. Çok güzel cevap. Tebrik ediyorum. Gaimon ile akrabalı olan bir dev. Gaimon karakteri çok eğlenceli bir karakterdi ama bitti arkadaşlar. Joy Boy isim anlamı duyduğuma göre gülen adam ya da mutlu adam demek. Roger son adı olan Raftel isminin anlamı dediğine göre komik bir hikaye. Bunlar arasında bir bağlantı olabilir. Joy Boy hem Wano'ya hem de Balık Adam adasına gidip bir söz verdi. Sözünü tutamadığı için özür manasına gelen bir poneglyph de var. Joy Boy'un ileride geleceğini söylüyordu Wano'da. Bence burada miras kalan irades konusu var. Joy Boy Dee'lere ileride kendi iradesini veya hayalini miras bıraktı. Jeff'in Sanji'ye bıraktığı gibi ya da Oden'in samuraylara Wano'yu açma hayalini bırakması gibi Joy Boy'un iradesi Dee'lere aktarılmış olabilir. Tabi bu sadece tahmin. Joy Boy gizemli karakter ve fazla ismi geçmiyor animede. Kaneki-kun Kaneki-ken gibi düşündüm ben bir an. Kaneki-kun'un teorisi benimkiyle 3 aşağı 5 yukarı uyuşuyor gibi. Hoşuma gitti teorisi o yüzden. Gülen adam muhabbeti, evet. Yani komik bir hikaye var. Laugh Tale. Ve gülen bir adam var hani. Buradan hareketle bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Bakalım. Joy Boy'u antik silahlardan birini kullanabilen birisi olarak düşünüyorum ve bu silah zamanla devredilen bir şey olabilir. Sonuç olarak son adada item tarzı bir antik silah vardır ve bunu kullanmak için belli bir zamanda doğmuş olman gerekmektedir. Bu Luffy'nin de bulunduğu en kötü nesille alakalı olabilir. Sonuçta eski bölümler son zamanlarda D'lerden çok fazla ortaya çıkmaya başladığını söylemişti birisi. Whitebird olması lazım. Ve Teach'e o sen değilsin demişti. Beyaz Sakal her şeyi biliyordu. Roger söylemişti bence. Yani adada belirli bir kişi son antik silah gibi bir şey için bekleniyor olabilir. Bence silah değil de bilmiyorum ya. Başka bir şey. Joy Boy'un kim olduğu ile ilgili değil de Roger'ın bahsettiği Joy Boy ile ilgili. Ben Roger'ın seninle aynı zamanda yaşamak isterdim Joy Boy dediği Joy Boy'un eski Joy Boy olduğunu sanmıyorum. Bence sıradaki Joy Boy Luffy olabilir ve Roger hem aynı zamanda yaşamak istediğini söylerken hem de bu oldukça komik bir hikaye derken Luffy'yi kastediyordur. Sonuçta One Piece'in ne olduğunu bilmiyoruz. Gelecek çoktan yazılmıştır belki de. Belki de o kişi Marshall D. Teach demiş. Yani o da olabilir ama Luffy Joy Boy ismini daha iyi karşılıyor anlama açısından. Dilara sus, yalancı Datsun vermeden sakalım alsın. Olmaz çünkü beyaz sakal o sen değilsin demişti. Evet. Evet. Beyaz sakal biliyor onun kim olduğunu. Kayıp yüzyılda D'leri temsil eden veyahut da D'lerin kralı olan birisi olduğunu düşünüyorum demiş Kızagan sahip kıran. Bence bu Dilara'nın yorumu çok güzel bu arada arkadaşlar. Çok beğendim. D'lerin kralı olan birisi olduğunu düşünüyorum ve nedense kendisinin bir dev olduğunu düşünüyorum. İmsama'nın yanında gösteren dev hasır şapkadan dolayı. İmsama çok uzun süredir yaşadığına göre o devi hasır şapkayı takan birini tanıyor gibi ve Joy Boy dediğimiz eleman denizciler, kutsal ejderler ve İmsama ile zamanda savaşmış olma ihtimali de var. Bilemiyorum. Dev olma ihtimali bana çok mantıklı gelmiyor ya. Neden bilmiyorum. Ya, İkna edilmem lazım öyle söyleyeyim. Joy Boy belirli bir zamanda dünyanın kaderini değiştiren kişiye deniyor benim tahminim. Çünkü bana da Joy Boy daha gelmedi diye bir şey söylemişti. Yeni Joy Boy da Luffy'dir. Yeni Joy Boy Luffy zaten de bence. Bilemiyorum. God D Usopp Sama demişler. Joy Boy bence hala hayatta olduğunu düşünüyorum. Tayfa Grand Line öncesi de dahil olmak üzere birkaç kere dev gölgesi gördü. Aynı zamanda Oden ve Roger Zoe gördüler ve güçlü olduğundan bahsettiler. Yanılmıyorsam o dev gölgelerinin ne olduğu açıklandı seride. İmsama ile bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Dev hasır şapka heykeli de Joy Boy döneminden kalma bence. Bence de. Joy Boy'un dev savaş gemisi Sanjian Wolf ile bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü One Piece Wiki'ye baktım. Sanjian Wolf 99 yaşında, belki de Joy Boy ile bir mazisi vardır. Göreceğiz. Luffy'nin bir şekilde geçmişe gidip şu an bildiğimiz Joy Boy olacağını düşünüyorum. Bence geçmişe gitmeyecek. Gelecek yazılma muhabbeti çok doğru Dilara'nın yaptı. Ben de o tarz düşünüyorum.
Herkes Joy Boy'dan bahsediyor ama Joy Boy'un yakınlarından bahsetmiyor. Sizce bu adamın hiç mi dostu yok? Tabii olmalı. Bu kadar büyük bir serüveni tek başına tamamlamamıştır. Joy Boy'un tayfasından birisinin kesinlikle şu Balık Adam Adası'nda geleceği gören kadının gücü tam kapasiteli olarak kullanabilen birisi olduğu çok açık. Yoksa Joy Boy mirasın birinin alacağını nereden bilsin? Adam geleceği biliyor. Belki de Joy Boy'un kendisi biliyordur. Hey yo. Bu arada mantıklı bu. Mantıklı, bence bayağı mantıklı. Joy Boy antik krallığın kralıdır. Antik krallığın fikirlerini kabul etmeyenler antik krallığı yok edip dünya hükümetini kurmuşlardır. Ama Joy Boy'u öldürememişlerdi ve Joy Boy ileride kendisini yapamayacağı bir şey yani fikirlerini One Piece'e bütün tarihle birlikte saklamıştır ve bunu yapması için mirasçısına gerekli olan koşulları hazırlamıştır demiş. Eray Şenel. Evet. Mantıklı bir teori daha. Bunların herhangi birisi olabilir arkadaşlar. Benim teorim de olabilir ama ben eğlendim yaparken, okurken. Sizlerle eğlendiyseniz videoma like atmayı, videomu beğenmeyi, yani sağ alttan abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Böyle teorilerin gelmesini istiyorsanız devamının. Sizden gelenler de yine sorular, cevaplar tartışılacak. Bu arada Joy Boy konusunu yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum. Muhtemelen bundan sonraki konumuz şu Monkey D. Garp mı, Monkey D. Dragon mu, Luffy mi konusu olur. Bir güç analizi yaparız. Sizden gelenleri de konuşuruz. Benim güç analizimizi de yaparız. Bu şekilde ilerler diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Tony Chopper'la beraber sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın. One Piece'te kalın. Bye bye.